Buraya nasıl gelinir? Bileti nereden aldık? Toplam 2 gün için 3700 lira ödedik. Protesto'ya denk geldik. Makedonya Türk'ü abiyi bulmuşken röportajda yapalım. Vizesiz Avrupa seyahati yapabiliyorsunuz. Bakın kokusu bile çok güzel. Bu cevapçiçi değil mi? Evet. Şu anda ise 1000 dinar sizde hemen almıyorlar vizesiz diye. Gülce, sana bir sorum var. Burada bir kahve molası verebiliriz. Fiyatına inanamayacaksınız. Çok güzel gece kulüpleri vardı. Paraları da çok renkli. How much is the price of this? Çok şık bir restoran. Fiyatları söylüyorum, şaşıracaksınız. İnsanları izleye birlikte yürüyelim. Bunu mu alayım, bunu mu? Makedonya bayrağından bahsetmek istiyorum size. Taş Köprü'nün hemen yanında, nehrin kenarı da böyle. Arkadaşlar, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten herkese selamlar. 2 günlüğüne buradayım. Burası vizesiz gelebileceğiniz, çok ucuz seyahat edebileceğiniz, tatil yapabileceğiniz bir yer. Biz 2 gün kalacağız. Sizlere de burada 2 gün boyunca neler yapılır, buraya nasıl gelinir, bileti nereden aldık, havaalanından şehir merkezine nasıl geldik, nerede ne kadara kalıyoruz, bütün detayları anlatacağım. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle bir yemek yememiz lazım. Yemek yiyerek başlıyorum. Ben buraya ilk olarak 14 sene önce gelmiştim. Epeyce geçmiş. Buralar bayağı bir değişmiş. O zamanlar yeni bir proje başlatılmıştı. 2014 Üsküp projesi diye. Bütün her yerlere heykeller yapıyorlardı. İşte tarihi binaları yeniden inşa ediyorlardı. Onlara da değineceğiz. Bakar mısınız? Bu binalar sanki hiçbirisi yoktu. Bir tek bu heykel vardı. Arkada gördüğünüz heykel Büyük İskender heykeli. Ama Yunanistan'la olan problemden dolayı bunun ismini değiştirip atlı savaşçı heykeli yapmışlar. Bu konuya da değineceğim. Sadece bu heykelle ilgili değil, çünkü havaalanı isminden ülkenin ismine kadar çok büyük değişiklikler olmuş. Neyse, yine lafı uzattım. Karnımız acıktı demiştim. Önce yemek yiyelim. Yemek yiyelim demiştim ama benim önce sim kart olayını, internet olayını halletmem lazım. Normalde ben eSIM kullanıyorum ama benim kullandığım, o çok sevdiğim eSIM burada maalesef çok yüksek fiyatlaraymış. O yüzden yerel bir hat alacağım. Galiba T-Mobile varmış. Fiyatlarını soracağım. Havaalanından alacaktım ama orada pahalı olur dediler. Bu arada burası da şehrin en popüler caddelerinden birisi. Az önce giriş konuşmasını yaptığım meydanda Makedonya Meydanı, şehrin tam göbeği diyebiliriz. Burası da oraya açılan caddelerden biri ve çok hareketli, hemen gösteriyorum. Böyle bol bol kafeler var ve Makedonlar sosyalleşmeyi çok seviyorlar. 2011 yılında geldiğimde de çok dikkatimi çekmişti. Bu şekilde kafelerin kalabalık olması, ki burası sadece 500 bin nüfuslu bir şehir. Ülkenin toplam nüfusu ise 1.870.000 civarı. Ben 2011'de geldiğimde 2 milyon civarıydı. Yani nüfus azalmış. Bulgaristan gibi buranın da nüfusu maalesef düşüyor. Arkadaşlar, sokaklarda gezinirken böyle bir protestoya denk geldik. Dün galiba bir tane genç kıza, 20 yaşında bir genç, ehliyeti olmayan çarpmış ve öldürmüş ve çocuk tutuklanmamış. O yüzden tüm halk protesto ediyor. Bu tarz protestolar maalesef bizim ülkemizde hiç olmuyor. Gerçekten çok üzücü. Artık bizi protesto edemez hale getirdiler. Bakın, bir genç kız için ne kadar güzel. Bütün halk gelmiş ve savunuyor. Şimdi Emtelli'ye başka bir yer buldum, T-Mobile yerine. Burası çok daha ucuz. Dedikleri doğruymuş. Havaalanında alsam çok pahalıydı. Havaalanında galiba 10 GB'a 11 euro demişlerdi. Burada 14 GB sadece 4 euroya geliyor. Yani 260 dinar galiba 4 euro oluyor dediler. Ben tam hesaplamadım ama doğrudur diye tahmin ediyorum. Kredi kartıyla da alınabiliyor. O yüzden size de tavsiyem şehir merkezine geldikten sonra almanız. Bundan aldım işte arkadaşlar. Şimdi işlemleri yapılıyor. Pasaport vesaire biraz vakit alabiliyor. eSIM olayını ben aslında o yüzden seviyorum ama burada gerçekten diğer ülkelere göre 4 kat pahalı olduğu için bunu tercih ediyorum. SIM kartı da hallettik. Artık yemek yemeye gidebiliriz. Türk mahallesine gidiyoruz. Çarşıya diye geçiyor. Burada gördüğünüz bir taş köprü var. Daha sonra bunu da detaylı olarak göstereceğim. Bu taş köprüden geçerek o tarafa gidiliyor. Cevapçiçi, bu Balkanların çok güzel bir köftesi. İnşallah onu yiyeceğiz. Bakın burada da heykeller. Ben geldiğim zaman 2011 senesinde buralar
buralar hep inşaattı. Şu karşıda görünen bina olsun, şu bina olsun, tamamı inşaattı. Bunları anlatacağım. Ama bir yandan köprüyü geçerken ben buraya ne kadara geliniyor size onu da anlatmak istiyorum. İzmir'den, İstanbul'dan, Antalya'dan, Ankara'dan var mı bilmiyorum. Buraya gidiş dönüş 3000 TL'ye ya da 3500 TL'ye bilet bulabilirsiniz. Bakın İzmir'den ben Rize'ye, Diyarbakır'a, Van'a gitmek istesem çok daha pahalı gidiş dönüş biletler ama buraya gelinebiliyor. Vizesiz Avrupa seyahati yapabiliyorsunuz. Biz çok da güzel bir ev bulduk. Hemen o ev videosuna ışınlanalım. Size hemen Üsküp'teki evimizi göstereyim. Bu evi çok ucuza kiraladık. Biz 4 kişi kalıyoruz ve toplam 2 gün için 3700 lira ödedik. Yani kişi başı 2 gün 900 TL bile etmiyor. Burada böyle kocaman bir mutfağımız var ama çok kullanacağımızı sanmıyorum. Zaten yeme içme oldukça ucuz Makedonya'da. Burada oturma odası var ama şu çekyatı buradaki yatağa çevirmişler. Burada da başka bir yatak odamız var. Balkonumuz da var. Hemen onu da göstereyim. Bakın balkonumuzun da böyle bir park manzarası var. Eminim hava böyle bahar ayında ya da yazın yeşil olunca burası güzel oluyordur. Ama bu bölgedeki binalar genel olarak çirkin. Türkiye'deki binalara benziyor ama bizim binamız yeni ve çok güzel, çok ucuz. Tabii biz 4 kişi kalıyoruz diye fiyat böyle. 2 kişi kaldığınızda da 3200 TL oluyor. Ki bence yine uygun. Merkeze de burada sadece 5-10 dakika yürüme mesafesinde. Evimizin banyo ve tuvaleti de böyle gördüğünüz gibi gayet yeni ve yapılmış bir şekilde. Çamaşır makinamız bile var ama kullanacağımızı hiç sanmıyorum. Nasıl, beğendiniz mi evimizi? Çok uygun. Bakın bu tatili Türkiye'de yapamazsınız bu fiyatları. Yeme içme fiyatları da en son geldiğimde 14 sene geçti. Çok uygundu. Bakalım şimdi nasıl? Ha bu arada o 2014'te geldiğimde, 2011'de geldiğimde ben blogum vardı. Belki linkini de aşağıdaki açıklamalara yazarım. Orada yazdığım yazıları okudum yolda gelirken. O zamanlar 1000 dinar 17 euroya denk geliyormuş. Şu anda ise 1000 dinar 16.70 euro. Yani artacağına azalmış bile euronun değeri. Gülce, sana bir sorum var. Müzeyyen Sener'in bir şarkısı var. Burayla ilgili sözleri olan. Mesela bunu biliyor musun? Vardar Ovası, Vardar Ovası. İşte o Vardar Ovası'na isim veren Vardar Nehri burası. Bu taş köprü Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış. 1450'li yıllarda inşaatına başlanmış ve hala ayakta. Çarşıya girişte gördüm bu heykelde. Bayağı dev bir heykel. Belli oluyor mu videodan bilmiyorum ama bu da çok güzelmiş. Şuranın tabi normalde su olsa daha da güzel olur. Çarşıya giriş yaptık. Burası bizim İzmir'de Kemeraltı'na çok benziyor. Böyle küçük binalar. Buranın ama bir de çarşı kısımları var, işte Kuyumcular Çarşısı diye. Ama tabela kirliliği de bizim oraları pek aratmıyor gibi. Şimdi bu kısımda neyse ki biraz azaldı. Destan. Bakın şu karşıdaki restoran çok meşhur. Burada yemek yiyeceğiz. Nihayet o kadar açım ki anlatamam size. Destan'a girelim. Türkçe'de yazmışlar bakın giriş diye. Evet. Vallahi köftenin kokusu burnuma geldi bile. Bakın bu. Merhaba. Türk müsünüz? Yok, yerel halktan. Ha, Arnavut. Yok, Boşnak. Boşnak mı? Ha. Bakın kokusu bile çok güzel. Bu cevap çiçi değil mi? Evet. Şöyle pişiyor. Proveri da limana pet. Nihayet geldi köftelerimiz, bayağı bir bekledik. Bu açlıkla şu şopska salatası, Balkanların meşhur salatası. Bundan 2 tane daha bitirdik. Video için bıraktık bunu. Şimdi bu da Makedon cevapçısı diyorum ama hiçbir yerinde yazmıyor. Makedon köftesi diyebiliriz buna. Bakın bu 1,5 porsiyon. Normal bir porsiyonda da 10 tane var. Fiyatı ne kadardı? 320-190 TL civarı ediyor. Şu da %50 fazlası işte muhtemelen. Bakar mısınız? Deli gibi ama o kadar acıktık ki bol bol söyledik. Şu çatalımı alayım. Sen ilk defa yiyorsun. Evet. Ne düşünüyorsun? Lezzetli. Bu arada bu restoran 1913 yılından beri hizmet veriyor. Bir tane daha şubesi var burada. Salata hakkında ne düşünüyorsun? Salataya bayıldım. Peyniri çok güzel ya. Değişik geldi bana peynir. Bakın bunda böyle aslında çoban salatası gibi domates ve salatalık var. Üstüne ama bu koydukları peynir inanılmaz lezzetli. Bizim ezine peynirine de benziyor ama o da değil. Böyle beyaz peynire de benziyor. Bize afiyet olsun. Gelirseniz mutlaka başka yerde de olsa bu köfteyi ve bu salatayı deneyin. Normalde aynı anda içecektik ama
ayran kalmamış, yoğurt da kalmamış maalesef. O yüzden böyle suyla idare ediyoruz. Yemeğimizi afiyetle yedik ve para da bozdurdum. Aslında çok da bozdurmaya gerek yok çünkü hemen hemen her yerde kredi kartı geçiyor ama ne olur ne olmaz işte hediyelik eşya vesaire alırız diyerekten biz yine de bozdurduk. Paraları da çok renkli bu arada. 30 euro verdim. Ben sana 25 lira geri vereceğim. 1830 dinar aldım. Paraları da çok renkli böyle. Bakın şu yüzünde böyle antik bir kalıntı gibi. Bunda kuş resmi var. Bu plastik gibi galiba daha yeni paralardan. Böyle suya koysan ıslanmayacak. Onluklar böyle. Bir de 100 var elimde. 20 ve 50'likleri de var. Onlardan yok elimde. Bakın bunda böyle bir rengi var. Akşam olmak üzere burada biraz daha yürüyelim. Şu amcam da çok tatlı görünüyor. Burada güzel bir kahveci var. Zaten buradaki turistlerin neredeyse tamamı da Türk turistler. En çok biz geliyoruz herhalde. Saraybosna'da da böyleydi. Şimdilik böyle bir göstereyim. Yarın inşallah gündüz gözüyle de geliriz. Antika dükkanı varmış burada. Bakın eski telefonlar falan çok severim. Aslında bunlardan alıp eve götürmek lazım. Böyle askeri şeyler var. Saatler falan da var bakın. Ne kadar acaba bunların fiyatları? Ben sorayım sonra bir. Eve şöyle dekoratif bir telefon mu alsam dedim. Fiyatını soracağım hemen, merak ettim. How much is the price of this? That's 25 euros. Very nice. I miss these phones, you know. Yeah, well, everybody wants those. Thank you so much. You're welcome. Fiyatı 25 euroymuş. Bilmiyorum, bana biraz pahalı geldi ama belli de olmaz. Aslında kafama eserse dönüşte alabilirim bunu. Galiba burası da Terziler Sokağı. Şurada bir terzi var. Burada da ve böyle eski nostaljik görünümünü korumuş durumda. Şurada da güzel bir kafe gördüm. Burada da bir kahve molası verebiliriz aslında şimdi. Bayağı güzel. Ben görmeyeli burası 14 senede çok gelişmiş. İstanbul. Burada birçok mekanın ismi de zaten hep Türkçe isimler. Türk turist çok geldiği için. Bu sokak da bayağı güzelmiş bak. Daha böyle oranın mimarisinden biraz daha farklı. Türk mimarisinden Avrupa mimarisine geçilmiş gibi oluyor. Burası da Türk çarşısındaki, çarşıdaki başka bir sokak. Bakar mısınız? Bayağı bir güzel mekanlar açılmış. Bu gençler gerçekten böyle sosyalleşmeyi seviyor. Öteki geldiğimde de böyleydi. Ama bu kadar çok mekan yoktu. Ona rağmen her yer kalabalıktı. Burada daha butik tarzı yerler de var. Bu sokağın ismi neymiş acaba? Arkadaşlar baktım şimdi, sokağın ismi Salih Asım'mış. Mekanların isimlerini de söyleyeyim bulabilmeniz için. Burada La Vida var. Şurada Montfrère var. Şurada Filicori diye bir mekan gördüm. Bunları da aratabilirsiniz ki ben zaten videonun alttaki metne yazacağım bunların hepsini. Bu arada bu videomu eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Tabii ki kanalıma abone olmanız da beni çok mutlu eder. Bu video Üsküp'le ilgili ama benim kanalımda çok daha fazla video var. İşte Kuzey Kutbu'ndan, İsveç'ten, Norveç'ten, Amerika'dan, Mikonos'tan, Datça'dan ve yenileri de gelecek. O yüzden kanalıma da bir göz atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Bu Montfrère'e oturalım dedik. Hemen içeriye de bir göz atalım bakalım nasılmış. İçerisi de böyle ve sıcak. Şu anda Ocak sonundayız ve saat akşam 5.30 olmak üzere. Ona rağmen bu kalabalık gayet iyi. Daha sonra galiba artar diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar nihayet kahvem geldi. Ben her zamanki gibi Americano söyledim. Fiyatına inanamayacaksınız. Sadece 80 dinar yani 48 Türk lirası. Ne düşünüyorsun bu fiyatla ilgili? Türkiye'de ne kadar? 150 lira falan böyle bu tarz kafelerde. 65'ti galiba. Havalanında zaten o iyi bile havalanına göre. Vallahi iyi bile. Tabii şöyle bir şey de var. Makedonya Avrupa'da gelir düzeyi en düşük ülkelerden birisi. O yüzden böyle olması normal. Ama biz de gelir düzeyi düşük ülkelerden biriyiz ama bizde maalesef fiyatlar çok yüksek. Tadına da bakalım. Bayağı da güzel. Değil mi? Makedonya meydanına döndük. Akşam böyle ışıklandırınca şehir daha güzel oldu. Şimdi kamerayı çevirip size Taşköprü ve kalan manzarayı daha güzel göstereceğim. Gezinirken şöyle bir mekan gördük. İsmi Soul Kitchen'mış. Bakalım içerisi nasıl?
popüler bir mekan gibi. Bayağı kalabalık ve şık da bir mekana benziyor ama yüzümüze böyle sigara kokusu geliyor. Makedonya'da maalesef birçok yerde sigara içilmesine izin veriliyor. Ama gündüz böyle tam nehir kenarında bu masalar keyifli de olur bence. Kafede de fiyatlar oldukça uygundu. Yani o kadar yedik içtik ama tabii ki daha soft içecekler. Çay olsun, portakal suyu, işte tatlılar yedik filan. 5 kişiyiz. Kişi başı 250 dinar civarı tuttu. Yani 300 TL bile değil ki Big Chef gibi çok popüler, şık bir kafe orası. Neyse şu anda bir eve uğrayacağız. Sonra tekrar bir dışarı çıkacağız. Burayla ilgili çok dikkatimi çeken şey de bu. Geçen geldiğimde de öyleydi. Çok fazla kasino var. Akıyor bu akşam maşallah. Hemen her köşede kasino var. Bunun için buraya gelen de çok fazla. Ama yine de belirtmiş olayım. Kumar eğer kendinizi kontrol edemiyorsanız hiç iyi bir şey değil. Oynamanızı tavsiye etmem. Günaydın arkadaşlar. Bugün Üsküp'teki ikinci günümüz. Hava daha serin ve sisli. Bugün bir dağa çıkacağız. Buradan yakınlarında böyle tepede kocaman haç olan Vodno Dağı var. Teleferikle oraya çıkacağız. Şimdi de kahvaltıya gidiyoruz. Bir kahvaltı yapalım. Dün anlatmayı unutmuştum. Havaalanından buraya nasıl geldik ve havaalanında hangi soruları sordular. Biliyorsunuz buraya vizesiz geliniyor. O yüzden böyle sizi de hemen almıyorlar vizesiz diye. Sordukları bazı sorular var. Bunlardan birisi neden geldin? Ne yapacaksın? Kaç gün kalacaksın? Ve dönüş biletini soruyorlar. Unutmayalım. Tabii sormadıkları durumda oluyor ama büyük ihtimalle bunu soruyorlar. Havaalanından buraya da ya taksiyle gelebilirsiniz. 25 euro ama biz 5 kişiyiz diye bizi tek taksiye almak istemediler. O yüzden biz otobüse geldik. Yani otobüs dediğim servis bizim Türkiye'deki. Aynı mantalite. Onun da ücreti 199 dinar yani 120 TL civarı ediyor ve yarım saat bile sürmüyor. Makedonya meydanının çok yakınına bırakıyor. Onu tercih edebilirsiniz. Şu anda saat sabah 10. Meydan hala çok sessiz. Bakar mısınız? Neredeyse kimse yok. Herhalde uyumayı seviyor Makedonlar. Biz de kahvaltı için bu mekana gelelim dedik. Aslında buraların pasta börekleri çok güzel ama protein ağırlıklı beslendiğim için yumurta yiyelim dedik. Buradan sonra tabii ki gidip o pasta böreklerden de yiyeceğiz. İsmi Kolektif buranın ama meydan gibi burası da şu anda boş. Güzel mekana da benziyor. Biz şu anda kahvaltı için geldik. Ben kendime beyaz peynirli omlet söyledim. Bu 3 yumurtalı ve fiyatı 250 dinar yani 150 TL civarı. Bir de çay söyledim. Kocaman çay. Bu da 100 dinar yani 60 TL. Çok şükür hava açtı yine. Dağa çıkacağız ama çıkmadan önce o pasta böreklerden yiyelim diye bu köşedeki popüler kafeye geldik. Şunu da belirteyim. Birçok mekanda nedense burada kredi kartı geçmiyor. Nadir olan ülkelerden biri bu konuda. O yüzden tekrar nakit bozdurmak durumunda kaldık. Siz de yanınızda yeterli nakitle gelirseniz iyi olur. Bakın bu kafe işte. Şöyle yine göstereyim. Burası Makedonya Caddesi. Makedonya meydanına bakan. Burada turistten çok yerel halk var. Benim gözlemlediğim o. Neredeyse hiç turist görmedim. İçerisi de böyle. Bakar mısınız şu pasta böreklerin güzelliğine? Burada daha sandviç tarzı şeyler var. 250'ymiş mesela şunlar. Bakar mısınız? Bunlar da çok güzel. Valla kokusu da o kadar güzel ki. Burada da kruvasan tarzı şeyler var. Şimdi siparişlerimi verdim. Ben gelmeden önce Gülce yemiş. Benim bir para bozdurma işim vardı. Saat 1'de parayı bekliyordum, saat oldu. 30 milyon euro nerede? Burada popüler bir kafe. Bakın kahve 110 kron yani 66 TL civarı. Bir de böyle elmalı turta aldım. Güzel görünüyor. Tadına da bakacağım şimdi. Bu da 220 kron nereden çıktı yani? Norveç'ten alıştım dinar. 220 dinar yani o da herhalde 120-130 TL civarı ediyor. Tadına bir bakayım. Tadı da güzel. Bakar mısınız ya? Kedi gibi gelip bekliyorlar. Bunlara böyle yediklerimizi atıyoruz. Minicik minicik serçeler. Bir daha atsana. Bak sonra bir bırak. Yukarı bakıp kediymiş gibi bekliyorlar. Bitti herhalde. Bak birazdan bakışlar başlar. Sene oğlum versene. Burası da Makedonya Caddesi'nin devamı. Böyle hemen bir kilise, çan kulesi inşaatı var. Sanırım bu arkadaki Ortodoks Kilisesi'nin 1963'teki depremde yıkılan kulesi olabilir. Çünkü bütün o eski
eski yapıları tekrar inşa ediyorlar. Şeyi de hemen göstereyim. Burası kilise. Caddede böyle sağlı sollu çok fazla satıcı var ve en çok da dikkatimi eski kitapçılar çekti. Demek ki Makedonlar okumayı seviyor. Ha, şu köşedeki bina da haç olan camlı bina. Bu nedir ya? Bu don ne yazıyor acaba? Bunda inşallah kötü bir şey yazmıyordur bunda. Neyse, bu binada Rahibe Teresa'nın anı evi. Şurada da kendisinin heykeli var. Ömrünün önemli bir kısmını Hindistan'da geçirmiş olsa da aslında kendisi Üsküp doğumlu bir Arnavut. Bakalım, hatta şurada 1910'da doğmuş ve 1997'de hayata gözlerini yummuş. Allah rahmet eylesin diyelim. Üsküp'te insan kendini bir yandan Türkiye'deymiş gibi hissediyor, evet, değil mi? Bir yandan böyle farklı bir havası, insanlar da farklı bir Avrupa yanında var. Şeyde daha çok Türk mahallesinde, evet. Zaten full Türk. Ama buralarda öyle değil. Bak, çünkü genel böyle teyzeler falan hep çok bakımlı, kokoş kokoş burada. Dikkat edin, kadınlar da öyle. Evet. Türk mahallesinde daha çok Arnavut var. Buranın nüfusunun, Makedonya'nın yani nüfusun %65'i Makedonlardan oluşuyor. %25 kadarı Arnavut ve Müslümanlar. %3-4 kadarı da Türk ama onlar daha çok böyle dağ köylerinde vesaire yaşıyor ki oraları çok merak ediyorum. İnşallah gitmek nasip olur. Atatürk'ün askeri mektebinin ismi neydi? Manastır. O da Makedonya'da. Manastır Askeri Mektebi. O da Makedonya'da. İnşallah buralara daha vakitlice gelince, şimdi biz sadece 2 günde geldik. Üsküp'te değil ama sanırım. Yok, Üsküp'te değil. Manastır ayrı bir şehir, kasaba gibi. Bakın, buranın Avrupa olduğunu gösteren bir başka şey de biz geçerken hemen araçların durması. Kesinlikle bekliyorlar bizim geçmemizi. Bizde bu medeniyet neden yok hiçbir zaman anlayamadım. Bu videoyu çekmemin amacı, videonun başında da söylediğim gibi, Avrupa'da vizesiz tatil yapmak isteyen insanlara rehberlik etmek. Bu sefer gece hayatına çok girmedik ama onu da anlatayım. 2011 yılında geldiğinde çok iyiydi. Şu an nasıl bilmiyorum. Çok güzel gece kulüpleri vardı. Biz hatta o zaman Makedon arkadaşlarımızla bir de ev partisine de gitmiştik. Çok çılgın bir ev partisiydi. İşte Makedon milli takımının basket oyuncuları falan da gelmişti. Gayet keyifliydi yani. Şu an nasıl bilmiyorum. Dediğim gibi bu sefer çok sakin bir tatil yapıyoruz. Neyse, bir türlü daha çıkamadık. Şimdi taksiye binmemiz gerekiyor. Uygun nokta taksi binmek için bir türlü bulamadık ama bence buradan olabilir. Bu binada eski tren garı, günümüzde de Üsküp Şehir Müzesi olarak kullanılıyor. Ama bizim ilgimizi çekmediği için bu müzeye girmiyoruz. Taksi geldi gibi, bakalım, durduralım. Geldik şimdi. Bayağı da kalabalıkmış. Taksi ücreti de sadece 300 dinar tuttu. Yani 180 TL civarı, 7-8 kilometre yol için çok iyi. Çok kalabalık, bakar mısınız? İnsan dolu. İnşallah teleferik yukarıda kalabalık değildir. Teleferin ücretini de söyleyeceğim size. Bu arada taksi şoförümüz de Türk çıktı. Şimdi 10 numarasını aldık. Dönüşte de kendisi gelip sağ olsun bizi alacak. Bakın, hafta sonu herkes aileleriyle buraya keyif yapmaya gelmiş. Çok fazla turist yok gibi. Türk turistlerin de büyük çoğunluğu buraya gelmiyor. Neden bilmiyorum. Bu videoyu izleyenler artık gelir, beğenirseniz tabii. Eminim baharda ve yaz aylarında daha iyidir. Burada portakal suyu satanlar var. Bira fiyatları da çok iyi. 100 yani 60 TL, 100 dinar. Şimdi biletimizi aldık. Buradan biniyoruz. Bilet ücreti yetişkinler için 100 dinar yani 60 TL. Çocuklar için de 50 dinarmış yani 30 TL. Bakalım, yıllar sonra tekrar biniyorum buna. Sıra bize geldi bile galiba. Milenyum Haçı bu. 2002 senesinde inşa edilmiş, yüksekliği 66 metre ve dünyanın en büyük haçlarından birisi. Biz de şu anda tam 1040 metre yükseklikteyiz. Bakın, dört bir yandan dağ manzaraları var. Galiba buradan bakınca Makedonya'nın her bir yanını görebiliyoruz. Çünkü zaten küçücük bir ülke. Burası da ülkenin ortalarına yakın. Buraya bir de böyle çocuk parkı da yapmışlar hemen hacın altına. Galiba anladığım kadarıyla çok fazla dağcı da var burada. Çünkü o dağcı ekipmanlarıyla gelen
gelen çok insan var. Keyifli bir yer aileler için. Burada kafede var ama şu çadır Allah aşkına hiç olmuş mu buraya? Bunlar da bizim gibi olmadık yere böyle reklamlı ya da hiç estetik olmayan şeyler yapmışlar yani. Fiyatlarına da bakalım ne kadarmış buradaki çay kahve fiyatları. En pahalı kahve 100 dinar yani 60 TL. 50'ye de çay da var yani 50 dinar da 30 TL. Arkadaşlar şimdi burada evet manzara güzel, işte teleferikle çıkmak keyifli ama onun dışında burası bana öyle bir çok keyif vermedi. 14 sene önce geldiğimizde kış aylarıydı, kimse yoktu, içeride böyle soba falan vardı. Ondan çok keyif almıştık. Şimdi böyle bir nedense anlamsız gel, çok kalabalık, ya da geliyorsanız da hafta sonu gelmeyin derim. Ben bu kadar kalabalık sevmiyorum. Teleferikten inip Üsküp Kalesi civarına geldik. Bu bölgede aynı zamanda böyle tarihi Osmanlı camileri de var. Çünkü orası Çarşıya Mahallesi. Onları anlatacağım. Ama önce Makedonya bayrağından bahsetmek istiyorum size. Kırmızı zemin üzerine sarı güneş ışınları var. Bu nereden geliyor? Biliyorsunuz Büyük İskender Makedonyalı. Onun babası Filip de Makedonyalı doğal olarak. Filip'in mezarında bulunan bir figürden yola çıkarak bu Makedonya bayrağı tasarlanmış. Bence çok güzel bir bayrak ama hiçbir bayrak bizim Türk bayrağımız kadar güzel değil bence. Dünyanın en güzel bayraklarından biri. Bu arada şunu da anlatayım. Bu Makedonya ismi Yunanistan'la uzun sene büyük sorunlar yarattı Makedonya için. O yüzden ülkenin ismi 2018'de Kuzey Makedonya olarak değiştirildi. Normalde Makedonya Yunanistan'ın Selanik'in bulunduğu bölgesini ve Bulgaristan'ın da bir kısmını kapsayan coğrafi bölgenin ismi. Makedonya'da ülkenin ismini bağımsızlığını kazandıktan sonra Yugoslavya'dan Makedonya yapınca Yunanistan buna uzun yıllar tepki gösterdi ve Birleşmiş Milletler'de olsun işte uluslararası birçok kuruluşta Makedonya'ya yönelik kararları hep veto etti. Ama nihayet anlaştılar. Bu arada havalanın ismi de eskiden Büyük İskender Havalimanı'ydı. Biliyorsunuz o da Makedon Yunan kökenli. Onun ismini de sadece Üsküp Havalimanı olarak değiştirdiler. Böyle de bir konu var. Neyse işte ülkenin ismi artık Kuzey Makedonya. Zaten öncesinde de birçok ülke eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya olarak tanıyordu. Türkiye Makedonya olarak tanısa da birçok ülke için buranın resmi ismi öyleydi. Burası Mustafa Paşa Camii 1492 yılında Yavuz Sultan Selim'in veziri Mustafa Paşa tarafından inşa edilmiş. Caminin içine de bakalım. Şu kapısına bayıldım. Camiden Bezesten'e giderken dün geldiğimiz meydana denk geldik. Bugün daha kalabalık, çok güzel ya. Bu arada camiden buraya 3-4 dakika içinde yürünebiliyor. Burada da gençler doluşmuş durumda. Daha çok böyle 18-20 yaş gençliği gibi. Bezesten'in de yerini göstereyim gelecek olanlar için. Bu kafeye mutlaka gelin. Biz şu kırmızı olanda oturmayı düşünüyoruz. Bu defa sokak da bayağı dolu. Bütün mekanlar dolmuş. Hafta sonu kalabalığı işte. Bezesten'in girişi de arkadaşlar tam burası. Burası da eski bir Osmanlı çarşısı. Arkadaşlar buraya çok şaşırdım. 14 sene önce buraya geldiğimizde burada Bezesten'de mekanlar vardı. Hatta bira filan içmiştik. Barlar vardı, kafeler vardı. Şimdi çok şaşırdım. Şu anda burayı Üsküp Müftülüğü devralmış ve galiba böyle burada eğitim veriyorlar. Nedir? Tam anlamadım. Farklı bir yer haline gelmiş. Neyse şurada da çarşının devamı var. Birlikte gidip bir o sokaklara da bakalım. Sonra da kafede oturacağız zaten. Bezesten'den çarşının Kuyumcular Sokağı'na çıktık galiba. Hemen hemen her yerde kuyumcular var. Burada tabii bir şapkacı var ama çoğunluk kuyumcu. Videonun başında da anlatmıştım. Bu çarşıya da yani Türk çarşısında her sokak bir esnaf grubuna ait. Kumaşçılar Sokağı, Kuyumcular Sokağı gibi. Bakın sizin için dükkanlardan birinin içine de girdim. Mesela bu yüzükler 1000 dinarmış. Yani 600 TL civarı ortalama. Tabii hepsinin fiyatı değişebilir. Burada da böyle kolyeler vesaire var. Bakın burada da böyle inci setleri var. Bu modele göre değişiyormuş. 100 euroya olanı da varmış. 500 euroya olanı da varmış. Aklınızda bulunsun. Şu kırmızı pencereli mekanda bira yokmuş. O zaman böyle insanları izleye birlikte yürüyelim. Başka bir mekan bakalım burada. Şurada minik bir kedicik var. Allah tipe bak.
tipe bak, yerim seni. Bu sokak arası da böyle. Burada yine başka kafeler. Vallahi gayet sosyal insanlar ama bunların çoğu galiba kahveci. Neyse, bira içecek mekanda bulabiliriz. Burası mı acaba? Burada olabilir ama o da arkada, oraya oturulmaz. Ne kadar çok kahveci var ya gerçekten. Yol üstünde böyle eski bir saatçiye denk geldik. Bizim çocukken kullandığımız böyle Casio, Seiko vesaire saatler var. Fiyatları da çok uygun, yani 10 euro var, 42 euro var. Çok acayip. Orijinal diye sorayım bunlar. Hello. Are these original? Türk müsün? Ha evet. Türk çıktınız. Arnavut musunuz, Türk mü? Türk. Ne güzel, her yerde Türklerle karşılaşıyoruz ya. Taksiye biniyoruz, Türk. Buranın yerlisisiniz değil mi? Yerli, evet. 50 yıldır bu dükkanda mı peki? Çok güzel dükkan ama. Ya bu saatler orijinal mi? Bunlar Japon yapıyor ama en ucuzlardan. Ha bak, 400 lira yani 10 euro yapar. bayağı iyi ya. Bir tane alayım ben, olmadı ya. Var imitasyon. Yok bunlardan bakmak istiyorum. Vallahi kararsız kaldım. Bunu mu alayım, bunu mu? Aslında orijinali bu galiba ama şu da güzel, siyah. Zaten kolumda da siyah. Kararsız kaldım ya. Bunu mu alayım, bunu mu? Bunun Değil mi? aynısından dedemde vardı. Harbi mi? Evet, aynı o renk. O zaman ben bunu alacağım abi. Hazır böyle Makedonya Türk'ü abiyi bulmuşken röportajda yapalım, sorular soralım. Burada kaç tane şey var bütün Makedonya'da Türk abi? %5. %5. 2 milyondan 100 bin. 100 bin kişi, bayağı az 100 bin kalmış. kişi. 1951'den 1954'den en çok gittiler. Oo bayağı. Balkanlardan gittiler 5 bin lira. Peki burada kalanlar daha çok Üsküp'te mi, köylerde mi? Nerede yaşıyorlar? Üsküp'te. Köylerde çok yok mu ya? Ben Gosti var. köylere gitmek istiyorum mesela. Bu sefer değil de bir Ama sonraki çok az. geldiğimde. Köyde kaldı 104 tane köy. 104 Yapma ya. tane, evet. İsimleri ne? Onları öğrenelim de en Vardı. azından gitmek istediğimiz zaman haberimiz olsun. Orada Debreç'te, Jitoş'a var. Radoviç'in yanına Karnatlar çıkıyor. Peki o köylerin nüfusu kaç? Böyle gidip görsek. Çok az. 150 hane Yapma ya. varsa. Ya çünkü merak ediyorum, böyle bir geleyim, onlarla vakit geçireyim orada. Belki var, Tanrı zamanımız- misafiri yaparlar bizi. Evet mutlaka yaparlar. Peki hiç size Türksünüzde ayrımcılık, Makedonya'da öyle bir şey yok değil mi? Ayrımcılık yok. Zaten Arnavut da çok burada. Arnavut'ta %30. Türkçe de konuşuyorlar zaten çok. %90'ı biliyorlar Hı hı. çarşıda, Türkçe'de. Çok Her teşekkür zaman ederiz. burada. İnşallah. Her zaman. İnşallah, İnşallah. nasip olur. Yine geliriz. İnşallah. Bekleriz. Ben baktım 1.286.000 turist geliyormuş. 200 bine yakını Türkiye'den geliyormuş. Bütün Avrupa'dan geliyorlar. Çünkü burası tam Türk Evet. çarşısı. Bu da Osmanlılardan kalan. Aynen. 200 yıllık bu çarşı. Oo bayağı eski. 4 tane cami var yanımızda. Gittik zaten bir tanesine. Mustafa Paşa var, Aras'ta var. Burada aşağı var Murat Paşa. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz. İnşallah Allah nasip eder. Amin inşallah. görüşelim. İnşallah. Görüşürüz. Çarşıyadan Makedonya meydanına yürürken Taş Köprü'nün hemen yanında bu arkamda gördüğünüz heykeller var. Peki bunlar kim? Kiril ve Methodius kardeşler. Kiril alfabesini biliyorsunuzdur. İşte Rusça, Bulgarca, Makedonca yazarken kullanılan alfabe. Bu kardeşler de bu alfabeyi icat eden kardeşler. Makedonlar Makedon olduklarını iddia ediyor. Bulgarlar da Bulgar olduğunu iddia ediyor bu Kiril ve Methodius kardeşlerin. Şunu da belirteyim. Bulgarca ve Makedonca birbirine çok benzeyen iki dil. Hemen hemen aynı, %95 benzerliği var. Türkçe ve Azerice'den bile daha çok benziyorlar. Neyse Bulgarlar ve Makedonlar Kiril ve Methodius'un kendilerinden olduğunu iddia ederken Yunanlar da diyor ki hayır, onlar Yunandı. Zaten Kiril alfabesini de Yunan alfabesinden esinlenerek icat etti diyorlar. Köprünün yanında, nehrin kenarı da böyle. Buraya da gelip yürüyüş yapabilirsiniz. Fotoğraf çekilebilirsiniz. Birçok kişi burada zaten gelip fotoğraf çekiliyor. Üsküp'e gelen kişiler Makedonya meydanındaki bu dev heykeldeki kişinin kim olduğunu da merak ediyorlar. Kendisi Çar Samuil, 1. Bulgar İmparatorluğu'nun çarlarından birisi. Üsküp doğumlu olduğu için Makedonlar onu da sahipleniyor ve buraya heykelini dikmişler. Gez yorulduk. Karşı tarafta bira içecek yerde bulamadık. Yani karşı taraf dediğim çarşıya. Bari dedik yemek yiyelim. Bu meydanda güzel bir restoran bulduk. Size de göstereyim, hemen burada bir karnımızı doyuralım. Restoran burası. Bu restoranın yanında da yine dev bir heykel var. Bu heykelleri dikme amaçlarından biri de Makedonların diğer eski Yugoslav cumhuriyetlerine göre daha eksik olan milli bilinçlerini artırmakmış. Restoranın içi de böyle çok büyükmüş. Şaşırdım, bu kadar büyük görünmüyor dışarıdan. Çok da ferah duruyor ama değinmek istediğim bir konu var. Hangi mekana girersek girelim acayip yüksek sesle müzik var burada. Neden böyle anlamadım. Şu barı da iyiymiş.
Neyse biramızı da burada içeriz artık. Bakın burası Üsküp'ün en merkezi noktalarından birinde çok şık bir restoran. Bizdeki Big Chef tarzı. Fiyatları söylüyorum, şaşıracaksınız. Gülce'ninkinden başlayalım. Ne yiyorsun ve ne kadar? Bu sebzeli tavuk benimkisi, soya soslu. 390 dinar. 235 TL. galiba oluyor. Chicken fingers var bakın. Bunun fiyatı 290 dinar yani 170 TL civarı. Bir de kanat da söyledim. Bu kanatların da fiyatı 320 dinar. O da herhalde 180 TL civarı. Bir de bira söyledik. Buranın lokal birası. Küçük bira 170 dinar 100 TL. Büyüğünü söylesek de 200 dinar oluyor. Yani çok bir fiyat farkı olmuyordu. Lezzet nasıl? Güzel. Böyle yani fiyatlar çok uygun. Arkadaşlar yemeğim şimdi bitti. Gerçekten o kadar büyüktü ki porsiyonlar ye bitmedi. Ve lezzetler de çok güzeldi. O yüzden Üsküp'e gelirseniz bu restoranı kesinlikle tavsiye ediyorum size. Arkadaşlar artık Makedonya'dan, Üsküp'ten ayrılıyoruz. 2 günlüğüne gelmiştik. Dönerken de bu taksiyle gidiyoruz. Dünkü bizi dağa götüren taksici abi 10 numarasını zaten videonun altına da yazacağım. Bu arada biz sadece 2 günlüğüne geldik ama siz daha uzun gelirseniz 3 günlüğüne 4 günlüğüne Matka Kanyonu'na da gidebilirsiniz. Ohriye'de gezilecek çok yer var ama sadece Üsküp'e gelecekseniz eğer 2 gün bence oldukça yeterli. Başka bir videoda görüşmek üzere.